Merhaba. Edebiyat tarihinin belki de en meşhur, en ikonik sembollerinden birinin Nathaniel Hawthorne'un o unutulmaz kızıl damgasının anatomisini çıkarmak için buradayız. Bu basit bir harfin hikayesi değil, çok daha fazlası. Bir toplumun vicdanı, bir ruhun direnişi ve kalplerde saklanan bir günahın öyküsü. Her şey aslında romanın son cümlesinde. Bu gizemli ifadede düğümleniyor. Sanki eski bir armayı ya da bir mezar taşı yazıtını okur gibiyiz, değil mi? Peki ama nedir bu damganın kökeni? Bizi nereye, hangi karanlık geçmişe götürecek? Şimdi hikayemiz hiç beklemediğiniz bir yerde başlıyor. Puritan Boston'ın o katı, yargılayıcı sokaklarında değil, çok daha sonrasında, 19. yüzyılın sıkıcı mı sıkıcı bir devlet dairesinin tozlu koridorlarında. Anlatıcımız Salem Gümrük Dairesi'nde çalışan sıradan bir memur ve burası yaratıcılığın adeta can çekiştiği bir yer. İlhamın öldüğü, yaşlı memurların eski anılarla avunduğu ruhsuz bir mekan hayal edin. Anlatıcımız da bu tekdüzelik içinde yavaş yavaş solduğunu hissediyor. İşte bu boğucu atmosferde edebi ruhundan nasıl koptuğunu kendi kelimeleriyle böyle anlatıyor. Hayal gücü sanki derin bir kış uykusuna yatmış, ta ki beklenmedik bir keşif bu uykuyu bölecek o kıvılcımı çakana dek. Bir gün binanın o kimsenin uğramadığı tozlu tavan arasında kendisinden çok çok önce yaşamış Survivor Pusu adında bir memurun geride bıraktığı eski, solgun bir paket buluyor. İşte o paketin içinde uyuyan o hayal gücünü sarsacak derin bir sır saklı. Ve evet, paketin içinden çıkan şey bu. Yıllara meydan okumuş ama hala göz alıcı, inanılmaz bir ustalıkla işlenmiş kıpkırmızı bir A harfi. Anlatıcı, bunun sıradan bir kumaş olmadığını hemen anlıyor. Dokunduğunda tenini yakan gizemli, tuhaf bir sıcaklık yayıyor. Ve yanında bu harfin trajik hikayesini anlatan eski bir el yazması duruyor. İşte bu soru anlatıcının zihninde bir şimşek gibi çakıyor. Bizi gümrük dairesinin o sıkıcı gri gerçekliğinden koparıp tam 200 yıl öncesine, Hester Prynne'ın o trajik ama bir o kadar da baş kaldıran öyküsünün tam ortasına bırakıyor. Ve şimdi sahne tamamen değişiyor. O tozlu ofisi arkamızda bırakıyoruz ve 17. yüzyıl Puritan Boston'unun sert, yargılayıcı ve acımasız dünyasına adım atıyoruz. Romanın kahramanı Hester Prynne'le en kırılgan, en savunmasız anında tanışıyoruz. İşlediği zina günahının cezası olarak göğsüne bu kızıl damgayı ömrü boyunca takmak zorunda bırakılmış. Ve şimdi tüm kasabanın aşağılayıcı, meraklı bakışları altında o platformda tek başına duruyor. Ama Hester'de bir boyun eğme, bir çöküş yok. Aksine utancın tam ortasında bile duruşunda bir asalet, bakışlarında bir meydan okuma var. O damgayı bir ceza gibi değil de sanki kimliğinin ayrılmaz bir parçası gibi neredeyse bir gururla taşıyor. İşte bu, onun sarsılmaz karakterini gördüğümüz ilk. Fakat bu hikaye sadece Hester'ın hikayesi değil. Bu, aynı zamanda toplumun gözünden saklanan, gizlenen ve ruhları bir kurt gibi içten içe kemiren günahların da öyküsü. Romanın tam kalbinde işte bu keskin karşıtlık yatıyor. Bir yanda, günahını her gün göğsünde taşıyan Hester var, toplum onu dışlıyor ama ruhu zamanla bu yükü bir güce dönüştürerek özgürleşiyor. Diğer yanda ise kasabanın melek gibi gördüğü, herkesin saygı duyduğu rahip Arthur Dimmesdale var. Aynı günahın sırrını kalbinde taşıdığı için vicdan azabıyla her gün yavaş yavaş ölüyor, içten içe çürüyor. Ve sonra denkleme üçüncü, karanlık bir karakter daha giriyor. Hester'ın yıllar önce öldüğünü sandığı kocası Roger Chillingworth. Kimliğini gizleyerek kasabaya geliyor ve hayatını tek bir amaca adıyor. Hester'ın günah ortağını bulmak ve ondan sinsi, şeytani bir intikam almak. Ve kurbanı olarak da kendine Rahip Dimmesdale'ı, rahibin en yakın dostu kılığına girerek seçiyor. İşte romanın asıl dehası da tam bu noktada yatıyor bence. A harfi sabit tek bir anlama hapsolmuyor. 7 uzun yıl boyunca bu kızıl damganın manası onu taşıyan kadınla birlikte evriliyor, dönüşüyor, bambaşka bir şeye dönüşüyor. Bakın yolculuk nasıl başlıyor? İlk başta A, adultery yani zinanın, utancın simgesi. Çok net. Ama zamanla Hester'ın iğne işindeki ustalığı, hastalara, yoksullara yaptığı yardımlar sayesinde insanlar fısıldaşmaya başlıyor. A artık able yani becerikli demek. Hatta bir gece gökyüzünde beliren bir meteor, halk tarafından ölen valisi için bir angel yani melek işareti olarak yorumlanıyor. Sembol toplumun gözünde sürekli yeniden doğuyor.
Tabii bu dönüşüm bir gecede olmuyor. Hester'ın o sessiz asaleti, alçak gönüllülüğü ve kendisini dışlayan topluma yaptığı karşılıksız hizmet en katı kalpleri bile zamanla yumuşatıyor. O utanç lekesi yavaş yavaş bir saygı nişanına dönüşüyor adeta. Hikayenin duygusal zirvesine, medeniyetin o katı kurallarının geçerli olmadığı bir yere, doğanın vahşi ve özgür kalbine gidiyoruz şimdi. Orman, Püriten toplumunun baskıcı yasalarının işlemediği, ahlaki bir vahşi doğa gibi. Gerçeğin konuşulabildiği tek yer. Ve Hester ile Dimmesdale yıllar sonra ilk defa burada, bu ormanda birbirlerine kalplerini tamamen açabiliyorlar. Ve o anda Hester, hepimizi şaşırtan, inanılmaz bir özgürleşme anı yaşıyor. Göğsündeki o kızıl damgayı söküp fırlatıyor. Bu sadece bir kumaş parçasını atmak değil. Bu, geçmişin tüm yükünden, utançtan ve toplumun ona dayattığı kimlikten bir anda arınması demek. Hester damgayı fırlattığı anda sanki bir mucize olur. Ona kadar hep gölgede kalmış olan orman birdenbire pırıl pırıl bir güneş ışığıyla doluyor. Sanki doğa bile onların bu özgürleşme anını ve birlikte Avrupa'ya kaçma hayallerini kutsuyor. Bu, hikayedeki en umut dolu, en aydınlık an. Ama maalesef bu umut ışığı çok uzun sürmüyor. Hikaye başladığı yere, Püriten toplumunun o acımasız gerçekliğine geri dönmek zorunda kalıyor. Rahip Dimmesdale, o kaçma planından sonra verdiği son vaazın ardından, gücünün son kırıntısıyla her şeyin başladığı o teşhir platformuna çıkıyor. Tüm halkın gözü önünde günahını haykırıyor, göğsünü yırtıp kendi taşıdığı damgayı onlara gösteriyor ve Hester'ın kollarında son nefesini veriyor. Peki bunca yıldan sonra Kızıl Damga bize ne anlatıyor? İşte bunları anlatıyor. Sembollerin gücünü, toplumsal yargının ve ikiyüzlülüğün ne kadar tehlikeli olabildiğini, gizli bir günahın insan ruhunu nasıl çürüttüğünü ve bir utanç lekesinin bile nasıl bir kimlik ve güç kaynağına dönüşebileceğini, bu yüzden ölümsüz bir eser. Hester Prynne'nin A harfi kırmızı bir kumaştan elle tutulur bir şeydi. Peki ya bugün? Bizim birbirimizi yaftalamak, yargılamak ve dışlamak için kullandığımız o görünmez kızıl damgalar neler? Belki de bu romanın en kalıcı mirası bu sorunun cevabını kendi içimizde, kendi vicdanımızda aramamız gerektiğini bize hatırlatmasıdır.